Herkese merhabalar. Değersizlik hissi konusundan bahsetmiştim. Bugün biraz yalnızlık hissinden bahsedelim sizinle ve bu videoyla da yalnızlık hissine bakış açınızı gerçekçi ve olumlu bir yönde değiştirelim. Dikkat ederseniz bize özellikle son yıllarda hislerden yola çıkmamız öğretildi ve bu hisleri tanımlarken bunu gerçek olarak kabul etmemiz öğretildi arkadaşlar. Bizim olumsuz olarak gördüğümüz hislerden etkilenmemiz aslında onları gerçek zannetmemizle başladı. Böyle hissedersen kötüdür, böyle hissedersen gerçekten bir sorun vardır dendiği için ve bu empoze edildiği için durduk yerde bu hisleri biz kulak kabartır olduk. Ne hissettiğimizi sorgular olduk. Halbuki şunu hiçbir zaman düşünmedik. Ben böyle hissediyorum fakat gerçekten böyle miyim? Biz bunu düşünmedik. Yalnızlık demek adı üstünde kimsenin olmaması, kimsesizlik demek. His demek ne demek? His aslında rüyalarımıza benzer. Bize hiçbir zaman %100 olarak gerçekliğimize yansıtmaz. Biz öyle hissettik diye gerçekten de öyle demek değildir. Aslında bunu biz de içten içe biliriz. Fakat hisleri bize o kadar çok rasyonelmiş gibi anlattılar ki biz artık hislerimizi gerçekliğimiz zannetmeye başladık. Bunu elbette ki farkında olarak yapmıyoruz arkadaşlar. Dünya nüfusu, yaşadığımız ilin, ilçenin nüfusu, mahallenin nüfusu sürekli artarken, insanlarla etkileşimimiz artarken, insanlar tanıyıp tanımadığına bakmaksızın sosyal medyada bile sürekli etkileşim halindeyken nasıl yalnız hissedebiliyorum? Dünya insan doluyken, rastgele bir numara çevirsem bile karşımda alo diyecek biri varken, alt veya üst katımızda, karşımızda, sokağımızda, mahallemizde bir sürü insan oturuyorken, çıkıp camdan bağırsak buna karşılık verecek, etkileşim verecek insanlar varken, ben bile size video çekmek için izbe bir yer ararken, o bulduğum izbe bir yerde bile yoldan geçen veya arabayla geçen insanlar varken nasıl yalnız olabiliyoruz gerçekten? Böyle bir şey mümkün mü? Birisinden uzak kalmak istediğimizde beni yalnız bırak, yalnız kalmaya ihtiyacım var derken sorun değil de saatlerce oturduğumuz bir ortamdan sıkılıp eve gitmek istediğimizde, yalnız kalmak istediğimizde sorun değil de neden sadece bir his olan yalnızlık hissi bizim için sorun? Neden 10 yıl önce böyle bir hissim yoktu? Neden şimdi ben bu hislerin peşine düşmeye başladım? Neden ihtiyacım varken yalnız kalmak problem değildi de istemediğim bir zamanda yalnızlık hissettiğim zaman sorun oluyor? Bir de şu var, kalabalıklar içinde yalnız hissetmek. Bunu neden bu kadar dramatize ediyoruz? Kalabalıklar içinde gerçekten yalnız mıyız? Etrafımızda birileri varken yalnız hissettiğimizde bu kötü mü? İnsan zaten tek başına bir birey değil mi? İnsan zaten düşünürken bile yalnız başına düşünmüyor mu? İnsanın beyni zaten kendine çalışmıyor mu? Neden bu konuyu bu kadar dramatize ediyoruz? Neden bir sorun olarak görüyoruz ve neden bizim gerçekliğimiz sanıyoruz? İnsanın yalnız kalmaya da ihtiyacı yok mudur? Bir şeyleri yalnız başına kalıp düşünmeye, tahlil etmeye ihtiyacı yok mudur? Bir yazar yalnız başına kalınca, o anda yalnız hissedince bu bir sorun mudur? Yoksa kafasını toplayıp kafasındakileri kaleme kağıda dökmek için bir avantaj mıdır? İnsanların her söylediği, her yaptığı şey bize hitap etmek zorunda mıdır? Biz habire yalnızlık hissine, hislere hizmet etmek zorunda mıyız? Biz habire yalnız hissetmeyeyim diye habire bir şeyler yapmak zorunda mıyız? Biz yalnız hissedemez miyiz arkadaşlar? Yalnızlık hissi neden bu kadar kötü? Neden bu kadar sorun? Çünkü bize bunu böyle öğrettiler. Kalabalıklar içinde yalnız hissediyorsan, kimse seni anlamıyorsa, kimse sana değer vermiyorsa, sana kıymet vermiyorsa vesaire vesaire. Eğer bunları yapmıyorsa yalnızsındır diye ve bir şey olduğunda bize hislerimizi, ne hissettiğimizi sonra yalnızlık mı hissediyorsun diye bunu o kadar çok güzel yaptılar ki. Bu hislerin rasyonel olup olmadığını, akla dayanıp dayanmadığını sorgulamadan koşulsuz, şartsız bunlara inandık. Peki ben size şunu da sormak istiyorum arkadaşlar. Neden yalnız hissetmediğinizde bunu bir sorun olarak görmüyorsunuz ve psikoloğa gitmiyorsunuz ama yalnız hissettiğinizde psikoloğa gidiyorsunuz? Çünkü yalnız hissetmenin size bir sorun olduğu öğretildi. Yalnız hissetmemenin normal olması gereken bir şey olduğu öğretildi. O zaman neden bazı zamanlarda yalnız kalmak istiyorsunuz? Neden kafanızı toplamak istiyorsunuz? Neden yalnız başınıza dinlenmek istiyorsunuz? Aslında yalnızlık bizim için o kadar hayatımızda çoğunlukla yaşanabilecek bir durum ki bize bunu sorun olarak göstererek dikkatimizi o yöne çekiyorlar. O yönde bir duyarlılığımız gelişiyor ve biz habire hislerimizi takip eder oluyoruz. Gerçekten yalnız olmadığımız halde yalnız hissettim diyebiliyoruz. Kavramlarda algı oluşturduğu için, algıda psikoloji ürettiği için beynimiz ortada bir tehlike var sanıyor. Sürekli hisleri takibe başlıyor bu sefer de. Ne hissettim, nasıl hissettim, yalnız hissetmemeliyim, bir şeyler yapmalıyım, bir ortamlara girmeliyim, birileriyle
konuşmalıyım, birilerini aramalıyım. Ne yaparsam yapayım yalnız hissetmemeliyim. Böyle bir şey mümkün mü? Hayır arkadaşlar, böyle bir şey mümkün değil. Gerçekçi de değil. O en güzel fikirler, o icatlar, o yaratıcılıklar hepsi yalnız kalırken ortaya çıkar arkadaşlar. İnsan yalnız kaldığında dinlenir. İnsan yalnız kaldığında bir şeyleri sorgulamaya başlar, bir şeyleri anlamaya başlar. İnsan yalnız kaldığında kendine vakit ayırır. Yalnızken yapabileceğimiz bir sürü şey vardır. Yazı yazmak gibi, resim yapmak gibi, yürüyüş gibi, piknik yapmak gibi, sinemaya gitmek gibi. Şimdi bazılarınız diyecek ki hani yalnız başına piknik yapılır mı, sinemaya gidilir mi? Sinemada zaten konuşmuyorsun yanındakiyle. 100 kişiyle git sinemaya. Yanındakiyle konuşmuyorsun zaten. Yani filme odaklanıyorsun. Onu dinlemen gerekiyor, öyle değil mi? Piknikte zaten oturup yemek yiyorsun. Doğanın tadını çıkaracaksın. Denizi, gökyüzünü izleyeceksin. Konuşmayı ver. Kendi kendine konuş. Kendi kendine düşün. Bir şeyler dinle. İlla yanında biri olmak zorunda mı? Aslında birçok aktivite yalnız başınıza yapılabilir arkadaşlar. Tabii ki birileriyle de yapabileceğimiz aktiviteler vardır. Fakat bunlardan %100 keyif almak, bunları yaparken %100 kendimizi yalnız hissetmemek mümkün değildir. 10 kişilik bir gruba girdiğinizi düşünün. 9 kişi sizin hiç bilmediğiniz bir konuda konuşuyor. Sizin ama hiç fikriniz yok. Bu açıdan baktığınızda o anda yalnız hissetmeniz gerekir, öyle değil mi? Yani size hitap etmeyen bir konu, dikkatler sizin üzerinizde değil. Söyleyeceğiniz hiçbir şey yok bu konuya dair. O anda sessiz kalıyorsunuz. Ya o anda yalnız mısınız mesela? Ama hislere bakarak yola çıkarsanız kalabalıklar içinde yalnızlık hissi. Sizi anlamayan insanlar olunca, dinlemeyen insanlar olunca bu ne oluyor? Bir yalnızlık hissi oluyor. Kimler gerçekten yalnızdır? Kolu bacağı tutmuyordur. Yanında kimse yoktur ona bakacak. Kendisini ifade edemiyordur. Bu insan gerçekten de yalnızdır hayatta. Yani yalnızlık eşittir kimsesizlik demektir. Ama baktığım zaman sorgusuz sualsiz bu kavramları kullanmayı alışkanlık haline getirmiş durumdayız. Ve hislerimiz bizi yönetir olmuş durumda. Halbuki az önce saymaya başlamıştım. Yalnız başınıza yapabileceğiniz bir sürü şey var. Yürüyüş yapmak, koşu yapmak, kitabınızı alıp istediğiniz bir yerde oturup okumak, yüzmek, egzersiz ve spor yapmak, kulüplere katılmak, eğitimlere katılmak, turlara katılmak, temizlik yapmak, resim yapmak, dans etmek, şarkı söylemek, film, dizi, maç gibi şeyler izlemek, hayvanları sevmek, onları beslemek, bulunduğunuz yeri keşfetmek, şehri gezmek, müzeleri gezmek, bir sürü şey aslında. Yani sizin olay yalnızlığa bakış açınızın, yalnızlığa karşı algınızın değişmesinde yatıyor arkadaşlar. Yalnızlık hayatın içinde olması gereken bir şeydir. Yalnızlık sizi resetler, tahammülünüzü korur, sabrınızı güçlendirir. Belki sinirlenmemek için, öfkelenmemek için o an yalnız kalmak istiyorsunuz. Bir yürüyüş yapmak, bir hava almak istiyorsunuz. Ders çalışırken yalnızsınız. Bir müziğe dahi belki tahammülünüz yok. Kitap okurken yalnız olmak istiyorsunuz belki. Konsantre olmak istiyorsunuz. Yalnızlık bir sorundan çok bir kazanımdır. Kendinizi keşfetmenizi ve geliştirmenizi sağlar. Yalnızlığı bu şekilde algıladığınızda ona daha başka gözle bakmaya başlarsınız ve yalnızlık hissi denen yalancı duygu, yalancı his size geldiği zaman sizi rahatsız etmemiş olur. Velev ki yalnız hissetseniz bile ne olacak arkadaşlar? Ne olabilir? Ya en fazla ne olabilir? Yalnız hissettiniz. Ne olacak arkadaşlar? Algılama biçiminize göre bu sizin için bir sorun dahi değilse sizi etkiler mi? Hayır, etkilemez. Yalnız da hissedebilirim. Olabilir. İnsanım. Elbette ki bazen yalnız hissedeceğim. Yalnız hissetmediğimde sorun yok. İyi hissettiğimde sorun yok. Değerli hissettiğimde sorun yok da yalnızlık hissinde niye sorun var? Bu bana mutlak gerçeğimi mi gösteriyor? Yoksa anlık bir his mi? His nedir? Rüyalara benzer bir şey. Neye göre yalnız? Nasıl ölçtüm? Belki de o anda o yalnızlığı ben seçtim. Ben istedim. Aslında bana iyi geliyor. İnsanların arasında yalnız hissediyorum. İnsanlar çünkü bana hitap etmiyor. İnsanlar habire bana kraliçe muamelesi yapmalı. Beklentilerimi her anlamda karşılamalı. Sürekli bana güler yüzlü olmalı. Sürekli hal hatır sormalı. Beni yalnız hissettirmemeli. En ufak bir yalnızlık hissine beni yöneltmemeli. Sürekli yanımda olmalı. Bir sıkıntı yaşadığımda sürekli arayıp sormalı. Bana kral ve kraliçe muamelesi yapmalı. El üstünde tutmalı. Sürekli benim istediğim konulardan konuşmalı. Sürekli benim istediğim yerlere gitmeli. Ben yalnız kalmak istediğimde beni yalnız bırakmalı. Ben yalnızlık hissiyatı hissetmek istemiyorsam buna göre davranmalı. Arkadaşlar sayarken yoruldum. İnanın sayarken dilim damağım kurudu. Bunların ve birçok şeyin, daha saymadığım birçok ihtimalin hayatınızda sürekli olduğunu düşünün mesela. Ömür boyu bu hissin peşindesiniz. Ufak bir yanılsamayı bile, ufak bir bu yalnızlık hissi, yani yalnızlığın y'sini hissettiğinizde bile sizin moralinizin bozulması için yeterli olur zaten. Öyle de hissedebilirim. Ya yalnız da olabilirim ya. Olabilir. Ben bununla ilgilenmiyorum. Elbette yalnız da olacağım. Ölürken dahi hiçbir şey götüremiyoruz. Yalnız başımıza ölüyoruz aslında bu açıdan bakarsanız. Böyle tanımlamalar olmasaydı, hayatınızda yalnızlık diye bir kelime olmasaydı bunu düşünür müydünüz? Elbette ki düşünmezdiniz ama o kadar çok gözümüzün içine soktular ki biz işimiz gücümüz bunları takip eder olduk.
Bugünden sonra yapacağımız şey hislerimize yola çıkmak asla değil arkadaşlar. Diğer hislerin de inanın bundan hiçbir farkı yok. Ben yalnızlık hissini ele aldım. Çünkü benim çok fazla yaşadığım bir hissiyattı bu ve buna karşı bakışım, algım 180 derece değişti. Yani kesinlikle bunu bir sorun olarak görmüyorum artık. Çünkü biliyorum ki gerçekten yalnız ve kimsesiz değilim. Bunu biliyorum. Bu dönemlere baktığımda bunlar genelde benim anlaşılmadığım, kendimi ifade edemediğim, moralimi bozuk diye tanımladığım, kendimi değersiz hissettiğim, tırnak içinde söyleyeyim bunu. Bu hissin de bu bakış açısından hiçbir farkı yok aslında. Bu tür şeyler yaşadığım durumlarda yalnızlık hissediyordum. Fakat şunu gördüm arkadaşlar. Yalnız başıma kaldığımda üretebildiğimi gördüm. Yeni güzel kapılar açıldığını bana gördüm. Yeni güzel fikirlerin aklıma geldiğini gördüm. Yalnız başıma alışveriş yapmaya başladım. Gezdim, yürüdüm, sinemaya gittim, spora gittim. Ben şu an yalnızken yapmak istediğim ne vardı? Ben bunlara bakıyorum. Bir yalnız kalsam da şu işi yapsam dediğim bir şey var mıydı? Yani kitap okumak gibi, ne zamandır izlemeyi düşündüğüm bir şey izlemek gibi, ne zamandır gitmek istediğim ama kimseyi bir türlü ikna edemediğim bir yere gitmek gibi. Bunu yapabilirim. Bunu fırsat olarak görebilirim. Bakın dikkat ederseniz tamamen algıya çıkıyor aslında. Yani sizin olay nasıl algıladığınıza çıkıyor. Yalnız da kalabilirim, yalnız da hissedebilirim. Olabilir, insanım, ilgilenmiyorum. Ben bu hissiyatıma da saygı duyuyorum. Orada konuyu kapatacağız arkadaşlar. Yani aslında ne yapacağız? Bu hissiyatı normalleştirmiş olacağız. İnsan normal görmediği bir şeyden rahatsız olur ve şikayetçi olur zaten. Bu konuyu size elimden geldiğince aktarmaya çalıştım. Umuyorum ki çok faydalı olur. Bir şeylerin size de değişmesine vesile olmuş olurum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma destekleriniz için de ayrıca teşekkür ederim. Aslında o kadar çok hatalı algımız var ki arkadaşlar. Kısmet olursa zaman içinde teker teker aktarmak istiyorum. Kendim faydasını gerçekten çok görüyorum. Düşündüğümde sizinle konuşacak çok fazla konu geliyor aklıma. Fakat bu birazcık zaman istiyor, takdir edersiniz ki. Yani videoları çekmek, edit kısmı, yüklemek vesaire bunlar biraz zaman alan işler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiler.